Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pita ekmeğinden lahmacun nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Öncelikle ekmeğimizi iki parçaya ayıracağım. Şu şekilde bir ekmek. Şöyle bıçakla etrafını kesiyorum. Çıkardığım ekmekleri de çöpe atmıyorum, kuşlara veriyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Çok pratik, çok kolay bir lahmacun şekli. Şöyle ekmeğimizi kestikten sonra şu şekilde ikiye ayırıyorum. Böyle hamur açma derdi yok. Aynı bu şekilde. Şöyle ikinci ekmeğimi de kesiyorum. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Şöyle. Ben daha önce diğerlerini kesmiştim. Bunları size örnek olarak bekletmiştim. Şöyle bir tane daha keseceğim. Videomuz çok uzun olmasın diye ben önceden hepsini hazırlıyorum. Sadece örnek olarak size göstermem gerekenleri bırakıyorum. Ekmeği ben çok seviyorum. İçi falan olmadığı için hamurlaşmıyor. Çok güzel oluyor. Şöyle ben diğerlerini de ekleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle ben ekmeklerimi açmıştım. Her bir ekmekten iki parça lahmacun çıkıyor. Şöyle bu şekilde hepsini ben ayırdım. Çok da güzel çıkıyor. Hiç yırtılma falan olmuyor göründüğü gibi. Bu şekilde. Şimdi lahmacunun içini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, lahmacunun içini hazırlamak için öncelikle kıymamı kabıma alıyorum. İçine biber salçası, şöyle küçük bir kaşık, tuz ve bir kaşık karabiber. Olmazsa olmaz zaten. Öncelikle bunları ben güzelce bir yoğuruyorum. Salçayı iyice birbirine yedirmek amaçlı. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Biz Mersinliyiz. Biz Mersin'de bu şekilde yapıyoruz. Tabii ekmekle değil ama yurt dışında olduğumuz için ben böyle bir kolay yöntem buldum. Bunu devamlı yapıyorum. Çok güzel oluyor. Herkes çok beğeniyor. Evet, bunları güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sırasıyla soğanımı, şöyle soğanı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Aslında ben soğanı güzel seviyorum. İçinde bol soğanlı seviyorum. Ama benim eşim pek soğanlı sevmediği için biraz az koyuyorum. Belki şimdi çok olmuş olabilir. Bu soğan lezzet veriyor lahmacuna. Sonra domatesimi, bir kase domatesim var. Ben suyunu sıktım daha önceden.
böyle kaseme koymuştum. Sonra bir kase maydanozu. İstediğiniz kadar yine koyabilirsiniz. Şimdi güzelce birbirine yedireceğim hepsini. Şimdiden bile mis gibi koktu. Karabiberin, soğanın bileşimi, maydanozun güzel bir lezzet. Ben güzelce yoğurdum. Benim etim yağsız idi. Ben birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağı da koyabilirsiniz. Ben sıvı yağ tercih ediyorum. Şöyle biraz sıvı yağımı ekledim. Etin yağına göre onu ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz tereyağı, dilerseniz sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. Ben yağsız et alıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Evet, bu yeterli. Şimdi kestiğim ekmeklerimin üzerine etlerimi yerleştireceğim. Bitecek. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, şimdi iç harcımı kestiğim pita ekmeklerimin üzerine yerleştireceğim. Ben isterseniz, dilerseniz kaşıkla da yerleştirebilirsiniz ama ben elle de yerleştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha güzel üzerine yayıyorum ve yapıştırıyorum. Şöyle şu şekilde. İstediğiniz kadar üzerine koyabilirsiniz etini. Evet, şöyle. Sonra da hazırlamış olduğum tepsime yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bir kaşık, dediğim gibi yine az veya çok, bu sizin kendi damak sevginize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Dışarıdan aldığımız lahmacunlardan hiç farkı olmuyor ve çok pratik oluyor. Hemen evde pita ekmeğim varsa hemen hazırlıyorum. Hiç hamur bekleme derdi de olmuyor. Güzel, değişik bir lezzet oluyor. Bu şekilde ekmeğin üzerine sürer gibi böyle bastırıyorum ki etler ekmeğe yapışıyor. Hiç böyle dökülme falan olmuyor. Böyle yapışık kalıyor. Sanki hamur açmış gibi hepsi de aynı boyda oluyor. Et çiğ kalmıyor, ekmek de sertleşmiyor. Çok yumuşak oluyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben lahmacunlarımı hazırladım, tepsime yerleştirdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınımı veriyorum. Lahmacunlarım pişti, çok güzel görünüyorlar. Şimdi servisimi hazırlayacağım. Göründüğü gibi lahmacunlarım muhteşem oldular. Ben bugün tam bir Mersin sofrası hazırladım. Yanımda şalgamım, turşum, soğanım ve maydanozum, limonum. Ben servisimi tabii ki lahmacun bu şekilde yenir, elle yenir. Şöyle soğanımı koyduktan sonra üzerine bolca maydanoz aslında konur. Tabii ben şimdi fazla koymuyorum. Turşularımı da yerleştiriyorum. Ve güzelce bir limonumu sıktıktan sonra şöyle afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun.